kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu iğne işiyle yapmış olduğum paspas modelinin nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak olacak arkadaşlar. Şöyle kalın bir halı kaydırmaz kullandım. Farklı renklerde ipler, dilediğiniz her türlü ipi kullanabilirsiniz ve iğneye ihtiyacımız olacak. Ben şimdi yaptıktan sonra bu kenarını bu şekilde gördüğünüz gibi sardım. Şimdi buradan devam edelim. Bu işlemi hepsini yapıp bitirdikten sonra da yapabilirsiniz. Ayrıca başlamadan önce de, yani modele geçmeden önce de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tercih tamamen size kalmış. Hangisi kolayınıza giderse o şekilde yapın derim arkadaşlarım. Şimdi bunu gördüğünüz gibi şöyle, hiçbir zorluğu yok. Daha önceki videolarımda da zaten anlatmıştım. Şurayı da hemen buradan geçerek yapalım. Burada köşe olduğu için kapanması biraz zor oluyor arkadaşlar. O yüzden iğneyi atlatırsanız daha kolay geçer. Şimdi şu ikisini bakın yapmadım. Buraları ise yaparak devam ettim kenar kısmına. Bakın burası da aynı şekilde. Buralara kenar yapmamıza gerek kalmayacak arkadaşlarım. Yalnız bu iple aşağıya yapacağım diye bu şekilde bırakmıştım. Onu da göstermek amaçlı. Bakın şu şekilde geldim. Hemen şöyle oradan oraya atlıyorum. Oradan oraya atlıyorum. Kaç tane karem var, yerim varsa o şekilde kapatıyorum arkadaşlar orayı. Bunu iğne ile değil böyle şeylerle de, tığ ile de çevirebilir. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım diye sizlere bu şekilde göstermek istedim arkadaşlar. Şurayı da kapatıyoruz. Ve bakın bu kısmı tamamlamış oluyoruz. Şimdi modelimizin yapımına geçelim hemen. Şu ipimi bu şekilde yeni başlayan, bilmeyen arkadaşlarım için sadece göstermek istiyorum. Şu şekilde yapıp ipi kesiyoruz arkadaşlar. Evet, burayı tamamladık. Şimdi esas modelimize gelince altta şu renk bir ip kullandım arkadaşlar. Tabi dilediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Öncelikle bu ipimi alıyorum, tutunacağım herhangi bir yerinden. Bakın şu arayı yapacağız şimdi. Şöyle geldim, biraz giriş yapıyorum şöyle ki ipim çıkmasın. Düğüm atmayın arkadaşlarım, düğüm pek güzel olmuyor. Bakın şöyle arada hiç belli olmuyor bu yaptığımız şekilde yaparsanız. Hemen çekiyorum bu ipimi. Yeni başlayan arkadaşlarım, özellikle sizler için böyle yavaşça hemen çekin ki arkadan yani elinize gelmesin, çıkma olmasın. Bakın şöyle çektim, yeterli. Bunu sonra keserim. Şimdi arkadaşlar şöyle, bunu ilk başlarken yapıyoruz. Hemen bakın bunun tam ortasından şu şekilde giriş yapıyorum. Alttan şöyle batırdım iğnemi ve çıkartıyorum. Bakın deliklerden değil, sadece buradan. Ve çektim. Şimdi bu ipimi şu şekilde tutuyorum. Buraya getiriyorum ve bakın buradaki diğer tarafındaki yerden de hemen üstünden bu şekilde giriş yapıyorum. Böyle değişik bir çalışma arkadaşlarım bu. Çok hoşuma gitti görünce ve hemen uyarlamak istedim paspas çalışmasına. Şimdi bakın böyle bağlıyoruz ama burayı fazla gerdirmeyin. Hani şu şey yapmasın, toparlamasın arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle düzeltelim iyice. Bunu yaptıktan sonra hemen şu kenara geliyorum. Bakın şurada yerim var, boşluğum. Buradan giriş yapıyorum. Çektim. Ve şimdi üzerindeki, yani üst taraftaki şuradan giriş yapıyorum.
Bir tanesini atlayıp alttakinden çıkartıyorum iğnemi ve buradan çekiyorum. Şimdi yukarıdan, yani şu başladığımız yerden yine birini atlayıp, yani bunun direkt karşısına gelecek yerden giriş yapıyorum. Bir tanesini atlıyorum, diğerinden çıkartıyorum. Yine aynı şekilde birini atlayıp diğerinden, bu şekilde yerler oluşturuyoruz kendimize. Şunu söylemek istiyorum. Bunu yani şu üzerlerini hiç yapmadan yapın, bitirin. Paspas yapacaksanız mesela, ne hani paspas olarak kullanacaksanız, yapacaksanız bu işlemi yapın arkadaşlarım. Daha sonra üzerini tamamlayın. Birazdan göstereceğim onu da nasıl yapılacağını. Evet arkadaşlarım, bu şekilde yaparak aşağıya kadar gidiyoruz. Evet, bakın son yere geldim. Hemen buradan giriş yapıyorum. Aşağıdan da çıkartıyorum. Bu şekilde. Ve tekrar buradan giriş yapıyorum arkadaşlar. Diğer tarafın en uçtaki kısmına ve şu şekilde geçiriyorum. Şimdi buradan tekrar geliyorum geri. Ve arkadaşlarım, ikinci bir sırayı yapacağım zaman yine aynı şekilde ilkinde yaptığımız gibi, bakın böyle giriş yapıyorum şuradan. Biraz daha içeriden yaparsanız daha iyi olur. Şu şekilde giriş yaptım. Çıkarttım. Şimdi tekrar yine şu şekilde ölçüyorum. Ve hemen getiriyorum. Buradan iğnemi çıkartıyorum. Bakın bu böyle duruyor. Şimdi bir diğer sırayı yapıyorum. Bakın şöyle hemen aldım. Yine aynı arkadaşlarım. Bu delikler aynı yere gelecek. Yani iğneyi batırıp çıkardığımız ve boş bıraktığımız delikler aynı yerden olacak. Hemen bir tanesini bıraktım. Diğerine geçiyorum. Bakın önce bu işlemi yapın deme sebebim bu kadar kolay olması. Yani burayı yapmamız biraz daha zordu. Ama böyle yaparsanız daha kolay oluyor işimiz. Şimdi bir tanesini bıraktım, hemen diğerinden. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlarım, bu şekilde burayı devam ediyoruz. Şimdi ben size modelin yapımını anlatmak istiyorum. Hemen şöyle ipimi aldım. Şimdi ben bunun sıralamasını 2 sıra burası, 3 sıra burası, 4 sıra burası, 5 sıra bu renkle yapmam gerekiyor. Yani bu şekilde devam etmeyi düşündüm. Siz de dilediğiniz kadar bu sıraları yapabilirsiniz. Şimdi yine ipimi hiç şey yapmadan arkadaşlarım, şurada buna önem vermemiz lazım. Bir yuvarlağın kenarına bakın düz yer gelecek. Düzün yanına hemen yuvarlak yer gelecek. Şöyle, şimdi burada yuvarlak bir yerimiz var. İlk yerimiz yuvarlak. Buraya küçük olanı yapacağız. Şunu yapacağız. Şimdi hemen şöyle giriş yapıyorum. Arkadan bir tutunuyorum önce. İpimi şu şekilde yavaşça çekelim. Şimdi buraya küçük olanı, bakın şuradan giriş yapıyorum. Şöyle net olarak görülsün. Buradan giriş yaptım, çektim. Sonra ipimi yine bakın buradan alıyorum. Şuradan çıkartıyorum arkadaşlar. Yani bu ipimin arasından iğnemi geçiriyorum bu şekilde. Sonra üste çıkıyorum yine buradan. Sonra tekrar aynı yerden çıkartıyorum. Şimdi bakın şöyle bir yer oluştu. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Buraya bakın şu ikisinin arasından giriş yapıyorum ve çekiyorum.
Şimdi küçük olanı buraya yapmış olduk. Sıra büyük olana geldi. Bakın tam araya geliyor. Hemen bakın ipim burada. İğnemi bu şekilde tutup şu ikisinin arasından, yani iki tane çizgiyi atlıyorum. İkinci yerimden çıkartıyorum iğnemi şu şekilde. Sonra aşağıya inip bakın şu ilk yaptığımız yer vardı. Oranın içerisinden giriş yapıp çekiyorum. Şöyle tutayım, daha net görünecektir. Şimdi bakın buradan giriş yaptım. Bir daha tekrar şuradan bu şekilde çıkartıyorum. Üçüncüye geldiğimde bu tarafta kalacağım. Bakın. Şimdi yine iki tane atlıyorum bu çizgileri. İkincinin hemen yanındaki yerden şuradan giriş yapıyorum. Bu şekilde ve çekiyorum. Bir tane yaptık. Bakın çevirdik bir tanesini. Şimdi ikinciyi çeviriyoruz. Bu şekilde. Üçüncüye geldiğimizde bir tarafı 3 bir tarafı 2 oluyor arkadaşlar. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Sonra bir tane daha ilerliyorum. Şöyle bakın buradan çıkartıyorum. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Dediğim gibi bunu önce yapın. Daha sonra bu işlemi yapmaya geçin arkadaşlar. Çünkü bunu yapmak, hani bunlar yapılmışken yapmak biraz zor oluyor. O yüzden böyle birkaç sıra yapıp da yapabilirsiniz. Yani birkaç sıra yapıp devamda edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, modelimiz bu kadar. Yapımı bu kadar. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Bakın gayet güzel duruyor. Çok hoş duran bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de seversiniz arkadaşlarım. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.